17 ile birlikte sektör gerçeklerine hoş geldiniz. Bugün çok değişik bir program olacak. Çok eğlenceli bir program olacak. Ben de çok heyecanlıyım. Öyle mi? Vallahi. Yanımızda yeni nesil oyuncuların kesinlikle çok yakından tanıdığı, bizim de artık ya nerede bu çocuklar, nasıl oluyor bu çocuklar dediğimiz, aslında ben gurur duydum hakikaten öğrenince de. Emre Kayır var. Emre, biraz kendinden bize bahsederek başla, böyle sıkıcı olarak. Nasıl, ne yapıyorsun? Anlat, ondan sonra hızlandıralım programı. Ben aslında normalde oyun oynayarak başlamıştım. Her çocuk gibi oyun oynuyordum. Ama bir anda kendimi bir sektörün içinde buldum. E-spor diye isim verildi. Oyun oynarken para kazanmaya başladım ve bu çok heyecan verici oldu benim için. Çünkü hobim sonuç olarak. Ve şu anda 80 binlik bir YouTube kanalım var. İşte Twitch kanalımı geliştiriyorum. 25-30 bine yaklaştım zaten. Bir anda insanlar yolda falan tanıyorlar ve şaşırıyorum. Sadece oyun oynuyorum. Yaptığım başka bir şey yok aslında. Tabii ki gelişiyoruz. Profesyonelleşiyoruz her zaman. Ama şu an için böyle. Tebrik ederim. Şimdi ilk sorum şu olacak. Şimdi bu video bazıları için çok değerli, ebeveynler için kaos. Evet. Tamam mı? Kesinlikle. Şimdi iki tarafı da koruyarak gidelim. Şimdi ben de çok ciddi bir oyun oynayan biriyim. Ben online oyunu sevmem ama herhalde hayatımda oynamadığım oyun kalmamıştır. Yani Witcher serisinden tutun işte Bloodborne'a kadar bireysel oynayabileceğim RPG olabilir. Oyunlar biz de oynuyoruz. İşte benim evimde Nintendo'm var, Xbox var. Hepsi duruyor. Ama hep annem babam şey derdi bana. Oğlum, oyun senin hayatını mı kurtaracak? Bu oyun senin hayatını mı kurtaracak? İşte dediler. Şimdi sen bize hayatını kurtarabileceğini gösteriyorsun. Senin ve senin gibiler. Yeni nesil. Şimdi bana oturup YouTube'da birinin oyununu oynamak çok mantıksız geliyor. İzliyorsun ve benim arkadaşlarım hepsi şu an öyle. Ya bende bir sıkıntı var. Yani buradan söylüyorum ya. Bende sıkıntı var. Adam açıyor. Aa diyor, Mehmet'e bak diyor ya. Nasıl oynuyor diyor ve onu izliyor. Evet. Şimdi sen televizyon kültürünü yok ediyorsun. Çünkü artık prime time yok. Yani adam Televizyon, evet. onu izleyeceğini seni izliyor. Sinemaya gitmiyor, seni izliyor. Veya daha nadir gidiyor. Adam komple onda. Şimdi sorum şu. Bekliyor muydun? Yani annem baban ne durumda şu anda? Yani vay be, bizim çocuk bir şeyler yaptı. Nasıl yaptın? Anlatsana, bu ilk parayı kazandığın an nasıl oldu yani? Aslında şöyle başladı. Ben normalde her oyuncu gibi sürekli bütün oyunları oynuyordum işte. NBA oynuyordum, araba yarışları oynuyordum, FIFA oynuyordum falan filan, bir sürü oynuyordum. Sonra lise 1'de benim bir anda 7 tane zayıfım oldu. Yani ortaokulda çok başarılı bir öğrenciydim ama lise 1'de bu kadar çok oyun oynayınca, çok fazla vakit harcayınca, sadece oyun oynayınca çok sıkıntı oldu ve şöyle oldu. Babam okula geldi. Hiç gelmez normalde. Geldi ve hocam söyledi 7 tane zayıf vardı. Babam direkt böyle koltuğa çöktü, dedi ki çok üzüldüm şu anda dedi. Ne yapabilirim dedi. Ben duyuyorum dışarıdan konuşmalarını. Öğretmen dedi oyun oynuyor galiba dedi. Yani başka bir türlü bu kadar zayıf olmaz. Çünkü Emre zeki bir çocuk dedi. Ondan sonra babam tamam dedi. Ben halledeceğim. Benle hiç konuşmadı. Ve benimle konuşmaması beni çok etkilemişti. Çünkü en büyük sorun zaten konuşmamaktır. Yani sorunları çözerken konuşmak her zaman çok değerlidir. Ben de o sene böyle iyi oynadığımı hissediyorum ama profesyonellik yok zaten. E-spor diye bir şey yok 2011 yılında. Diyorum yapabilir miyim? Turnuvaları görüyorum. Birkaç tane turnuva var. Çok heyecan verici oluyor. Çünkü insanlar önünde oyun oynuyorsunuz. Şimdi normalde PlayStation Cafe'de oyun oynarken arkamızdan birisi izlerse çok heyecanlanırdık. Orada 100 kişiye, işte 150 kişiye, 200 kişiye falan izletiyorsunuz. Düşünüyordum. Sonra babam böyle benimle konuşmaya çok rahatsız oldum. Ve dedim ki tamam. Ben bu oyunu iyi oynuyorum. FIFA'yı iyi oynuyorum. Ve ben sadece FIFA oynamalıyım o zaman. Kendime bir program yaptım. Dedim ki tamam bu konuda kendimi geliştireceğim ama derslerimi düzelteceğim. Ve ben bir sene sonra Türkiye şampiyonu oldum. Derslerimin bütün hepsini düzelttim. Ve öğretmenlerim babamı ayakta karşıladılar bu kez. Çok mutluluk vericiydi benim için. İşte bizden de bahsetmeye başladı öğretmenlerim. İşte ben dergilere falan röportaj veriyordum o zaman. Ve böyle başlayınca her şey, olayın zaten doğrusunu anlamış oldum ben. Bir programınız olursa, kendinize bir şey verirseniz ve çok fazla bölünmezseniz zaten başarılı oluyorsunuz, yeteneğiniz de varsa. Bu tabii çok büyük bir ders oldu benim için. Çok iyi. Evet, gerçekten güzel bir tecrübeydi. Çok iyi. Şimdi benim yapamadığımı yapmışsın. Ben de profesyonel ben de top oynuyordum İzmir'de. Benim de bir geldi 5 tane birim var. O zaman kalma da var bizde. Tabii ki, Bilmiyorum hani şu an nasıl Liste de durumlar vardı, ama evet. ondan sonra ortaokuldayım. Ortaokulda o zaman Ortaokulda yoktu. 5 tane verilir mi ya? Ortaokulda var işte, gittik. Ama ben işte okul takımındayım, işte Göztepe var o zaman, Altay var, top oynuyoruz falan. Ben senin dediğini yapamadım. Ben okulu bırakmaya getirdim işi. Yani ben okula gitmeyeceğim, futbolcu olacağım. Valla babam kalp krizi geçirecekti benim de. Ve ben onu hiçbir zaman toparlayamadım, biliyor musun? Yani toparlayamadığım için de bizim aile sürekli bana karşı çıktı. Sanırım herkesi mutlu etmek gerekiyor. Biraz da kendi geleceğini de düşünmek gerekiyor. Ben hep şey derdim ya, beni yola ne koydu onu da söyleyeyim. Ya dediler ki ayağın kopsa ya, kırılsa ne yapacaksın dediler. Ve doğru söylüyorsun. Ya senin öyle hani bir sıkıntı olduğunu düşün, elinde, parmağında, yani sonuçta oynuyorsun ya. Evet. Gitti hayatın, gitti. Öyle bir durumun var senin de. Evet. Bizde çok söylüyorlar onu, işte kambur olacaksın, işte ne bileyim sürekli böyle oyunun mu oynanır. Mesela o süreçte hani zayıflardan
aslında şampiyonluğa giden süreçte bile çok sıkıntılar oldu. Sürekli çünkü oyun oynuyorum ama FIFA oynuyorum sadece. Programım var. Onları tabii ki aile görmüyor. Ne zaman oyuna başlasam o zaman görüyorlar. Değil mi? O zaman içeri girer. Evet, evet. Gene mi? Evet. Ders çalışırken hiç görmüyorlar. Mesela o zamanlar ben küçük küçük böyle birkaç bir şey getiriyordum. İşte mouse veriyorlardı, klavye veriyorlardı. Mesela babamın bir ara paraya ihtiyacı olmuştu. O sırada bir turnuva kazanmıştım. Direkt onu babama vermiştim. Bu çok etkileyici olmuştu babam için. Ama yine de her türlü sorun oluyor. Her işte sorun var. Yani kambur olabilirsin ama spor yaparsan düzeliyor. Çok basit. Ya sen gelişme çağında düzgün beslenirsen, düzgün geliştirirsen kendini, sporla bu çağlarda hiç sıkıntı yaşamıyorum ben. Çözüm bulmak böyle bir şey. Evet. Tebrik ederim. Yani bu şekilde. Harika. Peki e-spor şu anki yaş aralığı nedir? Var mı bir yaş aralığı verebiliyor musun? Yani bunu izleyicileri için 60 yaşındaki adam da izliyor Edin Bey diyebilir misin ya? İzliyorlar. 60 yaşındaki izleyicilerim benim var. Şaşırtıcı bir şekilde var. İşte pandemi aslında bunu çok büyük bir güç verdi e-spora. Çünkü insanlar evde kaldılar ve açıkçası 60 yaşındaki 70 yaşındaki insanlar futbolu çok keyifli bulmuyorlar. Eski futbolu daha keyifli buluyorlar ve bizi izleyince her şeyin 15 dakikaya sığdığını görünce daha çok mutlu oluyorlar. Normal futbolda 90 dakika boyunca tabii ki çok duraklama oluyor. Özellikle Süper Lig'de çok duraklama oluyor. Ama bizde 15 dakika boyunca iki tarafta birbirine atak yapıyor. Varyasyonlar var. Eski oyuncuları görüyorlar. Mesela FIFA'da şu anda eski oyuncular var. Evet. Hulitler, Ronaldo'lar, işte Pele'ler, Maradona'lar, bunları görmek o yaş kitlesini mutlu ediyor. Adidas Star var galiba değil mi? Evet. Aynı tane, zamanda Ultimate Team modunda da ikonlar var. İkonlar var. Mutlu ediyor. 50 yaşında öğretim görevlisi falan hepsi var. Çok iyi. Takipçim. Peki bütün bu şeyin sistemin içerisinde var mı diye merak ediyorum. Milli takımımız var mı bizim bunda? Evet, milli takımımız var. Eskiden de vardı. Eskiden ben oynamıştım zaten. Şimdi daha çok profesyonelleşiyor. TFF direkt işin içine giriyor. Ve FIFA'nın da resmi turnuvası olarak E-Nations Cup. Ülkelerin katıldığı bir turnuva var. Aynı şekilde Şampiyonlar Ligi var. İlkine katılmıştım ben. Şampiyonlar Ligi mesela çok etkileyiciydi. Şöyle oluyor. Bütün dünyadan en iyi oyuncuları elemeye alıyorlar. Sonra sen de elemeye geçersen ilk 2'ydi bizim bölgemizde. Biz MENA bölgesinden katıldık Türkiye olarak. Oradan da Şampiyonlar Ligi'ne gittik Manchester'a. Orada offline bir ortamda orada temsil ettik. Mesela her maçtan önce Şampiyonlar Ligi'mizi çalıyor mesela. Orada ama oyun oynuyorsun. Tabii, evet. Süper. Ve oradaki ilk 8 de Şampiyonlar Ligi maçından bir gün önce, Şampiyonlar Ligi final maçından bir gün önce statta turnuva yaptılar. Sen yeni milli takımda bulunacaksın. İnşallah. İnşallah. Evet, inşallah. Bir elemesi kaldı sadece. Yüreğimiz seninle. Şimdi Teşekkürler. ben de FIFA oynayan bir adam olarak. Amatör. Bayağı amatör. Biri olarak. Belli olmaz. Değil mi? Evet. Şey soracağım. Abi oyun adam taraf seçiyor mu ya? Oyunda biraz böyle pazarlama stratejisi olarak kötüyü iyiye yaklaştırma var. Tamam. Çünkü herkese satmak istiyorlar oyunu. Tamam. Ve çok iyi oynayan bir adam sürekli kötü bir oyuncu yenerse bu durumda tabii ki satış olarak düşüşe geçecek EA Sports. Bunu dengelemek için bir dengeleme motoru var. Net bir şekilde herkesin kabul ettiği, sadece EA Sports'un kabul etmediği bir sistem var. Onun da kodları çıkmıştı zaten. Atıyorum ilk 15 dakika 3 şut atarsan oyun %3 zorlaşıyor mesela gibi. Bir kod çıkmıştı. Bu gibi bir durum var. Onun dışında oyuncuları satma durumun oluyor. Bir hafta çok iyi beğendin, çok mükemmel oynayan bir adam diğer hafta çok kötü oynayabiliyor. Tabii live çünkü değil mi? Düşüyor. Şey mi düşüyor Yok, yoksa nasıl oluyor? ondan bağımsız. Tabii ki düşüşler de var, çıkışlar da var ama ondan bağımsız bir hissiyat farkı oluyor böyle. Ve bu da hani resmi değil ama çok fazla oyuncu alıp satıyorsun. Bu sefer de paran gidiyor çünkü vergi veriyorsun. Evet. Vergi verince de tekrar paket açıyorsun. Böyle bir mantığı da var. Çünkü neler sorduğumu söyleyeyim. Şimdi oynarken biz deriz ya hani böyle iki adam oynarken kesin ya. Abi hakem seni tutuyor ya falan. Soracağım. Biliyorum ondan. çok ama hani adam ikimiz otururuz böyle oynarız. Abi hakem seni tuttu. Veya işte ya oyun senden yana falan. Yazılımsal olarak tamam bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Tamam mantıklı olabilir. Şey var mı sence? Yani, bence olabilir. Konulabilir de. Mesela el var mı yok mu ayarlayabiliyorsun artık 2021'de. Evet. Değil mi? Online'da kapalı. Ben onu açmıştım mesela. Hakikaten kafasına göre gidiyor işler de. Ya oyunun bir taraftan tarafı olma, bir tarafa favor yapma %1, %2. Sence böyle bir durum var mı? Ben dışarıdan biri olarak soruyorum. Ya benim işim bu değil. Online'da bence net var ama offline ortamda yan yana oynarken çünkü farklı modlar oynuyoruz. Şimdi biz online'da Ultimate Team kendi takımımızı kuruyoruz. Evet. Marketten oyuncular alıyoruz falan. Normalde işte Liverpool alıyoruz, Manchester City alıyoruz. İşte o takımları alıyoruz. Ben orada çok oynamadığım için bilmiyorum. Orada bir mekanik var mı bilmiyorum ama online'da net var. Yani, online net var. Evet, herkes kabul ediyor bunu. Kabul etmeyen kişi. Peki normalde sen online oynarken karşı taraf normal bir takım mı alıyor yoksa Ultimate üzerinden mi Evet, gidiyorsun? Ultimate Team üzerinden yürüyoruz. Yani parası olan adamla alakalı da değil mi o zaman? Evet, biraz pay to win tarafı var zaten oyunun. Yani... Ben çünkü hep şey zannediyordum e-spor. Yani gidersin bir takım seçersin kendine. Bu Liverpool olur, Barcelona olur. O takımla normal kapışırsın. Eskiden öyleydi. Şimdi artık tamamen kendi takım üzerinden gidiyorsun. Ve hani bazen mesela çok zayıf takımların inanılmaz şeyler yaptığını görebiliyorsun. Zaten bu dengeleme sistemi oradan geliyor. Ama parayı basıp direkt Ronaldo'yu alabiliyorsun. Ve Brezilyalı Ronaldo ne kadar fark yaratıyor tahmin edersiniz yani.
90 küsürdür o şimdi. 94, 96'lık kartı var. 3 tane kartı var. Öyle bir durum var, evet. Ha, okey. Peki ne düşünüyorsun geleceği konusunda bu işin? Yani bir yerde durur mu? Patlar mı? Daha da üstüne koyar gider mi? Hani ne düşünüyorsun? Var mı hiç öyle bir düşüncen? Yani şimdi mesela ben kendi işimi yapıyorum. Word 17 ile birlikte diyorum ki 2 sene sonra şöyle bir şekil değiştirme olabilir. 3 sene sonra şöyle şekil değiştirme olabilir. Bu e-spor daha nereye gidebilir? Ne kadar gelişim? Ne düşünüyorsun bu konuda? Ya ilk başlarken bana işte bu işten zaten para kazanamazsın, sen hobi olarak yapıyorsun dediler. Ben para kazanmaya başladım. Başlarken yine işte 1-2 yıl gider dediler. 1-2 yıl sonra inanılmaz bir artış oldu. 5 sene içinde geldiği düzey gerçekten çok acayip. Sinema sektörünü falan zaten hani geçti. Tabii. Hollywood'tan da ileride sanırım Amerika'da şu anda. İnanılmaz paralar dağıtılıyor. Ve her şey, hayat bu kadar dijitalleştiği için bence düşmeyecek ve yükselmeye devam edecek. Ama buradaki konu işte ne kadar çok oyuncu dahil olabiliyor, ne kadar çok oyuncu kullanabiliyor bu oyunları. Mesela Türkiye'de bu sayı çok düşük. Evet. Hem oyunların ücreti, hem internet ücretleri, hem bilgisayar almak artık çok pahalı bir şey. İyi bir bilgisayar almak çok pahalı. Evet, her evde internet var ama her evde iyi bir bilgisayar yok ve iyi bir bilgisayar istiyor bu oyunlar. Şu anda FIFA yurt dışında 50 euro iken Türkiye'de 600 lira. Ve 600 lira gerçekten ciddi bir meblağ. Özellikle 15-16 yaşındaki gençler için. Belki de ondan izliyorlar. Evet, oynayamadıkları için. O da var. O yüzden dünyadaki gelişim bence çok büyük olacak. Evet. Çünkü şu anda Kore'de ya da Çin'de statlarda oynanıyor artık maçlar. Türkiye'de... Antrenman yapıyor musun? Parmak antrenmanları mesela. Hani mesela benim en büyük sıkıntım, ben söyleyeyim. FIFA'yı ben niye bıraktım? Hani eskiden online lig vardı, eskiden konuştuk ya. Ben birinci lige kadar gitmiştim. 10'dan 1'e kadar. 1'de oynuyordum. Bütün böyle kupa şeyim açıktı böyle hepsi işte. FA Cup vardı galiba işte o zamanlar. FA Cup alırdım falan. Yani içinde FA Cup yapıyorlardı. Ya da şimdi CA Shield galiba bu seneki. Shield veriyor. Evet, Community Shield'tır. Community Shield'ı var. Onlar evet biliyorum. Şimdi girdim. Bir yıl 2 yıl ara verdik, işler güçler. Aldım, dedim bir oynayayım. Girdim oyuna, oynuyorum. Ya karşımda bir çocuk ama biri var karşımda. Ya ben böyle Allah Allah diyorum, o hareket var mıydı burada? Hani işte altından geçirtiyor, üstünden top atıyor. Bir şeyler yapıyor falan. Hani pas var. Şimdi mesela şey vardı galiba. Ara pası atıyorsun ama ara pası attığında oyuncuyu kaçırabiliyorsun artık. Onu koşuyor ona. Evet. L1'e basarak. L1'e baksana. L1 abi, o pas değil. L1. Şimdi benim ellerim artık gitmiyor oraya. Yani belki yaşlandık. Belki daha çok vakit ayırmak gerekiyor. Parmaklar. Sen de ne yapıyorsun? Eline plastik alıp böyle yaptığın falan oluyor mu? Veya Yok. lastik alıp var mı idmanların falan filan, bir şeyin var mı? Ne yapıyorsun? Yoksa oynuyor musun sürekli? Ya bireysel olarak böyle yaptığım çok farklı şeyler yok. Birkaç oyun var oynadığım. İşte refleksleri artırsın diye, biraz karar verme mekanizmasını yükselsin diye. Mesela Pac-Man çok iyi bir oyun FIFA için. Sürekli kaçıyorsun, karar vermek zorunda kalıyorsun. Ve FIFA'da da çok anlık kararlar vermen gerekebiliyor. Bizim tabii kendi bulduğumuz bir şey bu. Şu an bunu açıklamasaydım keşke. Neyi söyledim? Sileriz. Silelim mi? Yok, şaka yapıyorum. Bir şey olmaz. Ben de yani Pac-Man. Satışları yükseliyor Pac-Man'in, Evet, seni arayıp. Onun dışında benim için bir şey iyi yapmak nasıl oluyor? Daha iyisiyle oynamak gerekiyor FIFA'da. Her zaman senden daha iyi birisiyle oynaman lazım. Katılıyorum. Ne kadar zorlarsan o kadar yukarı çıkıyorsun. O yüzden ben hep kendi seviyemdeki profesyonel oyunculara karşı oynuyorum. Ve onlarla oynadıktan sonra aslında bir alt seviye daha kolay geliyor. Çünkü adam seni sıkıştırıyor, her hamleni takip ediyor, her hamleni tahmin ediyor. Ama bir alt seviye oynarken bakıyorsun ki çok rahatsın. Yani hiçbir zorluğu yok. Ve böyle ki üstüne koyuyorsun. Şimdi buraya kadar biz girişimciliği konuşmadık. Daha çok e-sporu konuştuk. Ben hala bir soru soracağım. Ben de çok merak ediyorum. Üstad bak, bende bir sıkıntı var. Hadi bakalım doktora soralım. Bana göre ilk defa ben en çok onunla zorlanırım. Ben ilk defa oynadığım bir adama karşı ben çok zorlanırım. Sebebi de şudur. Taktiğim farklıdır. Adam nasıl oynar bilmezsin. Sen de kanatlardan oynuyorsundur, o da kanatlardan oynuyordur. Veya ikiniz de ortada sıkışırsınız. İkinci defa oynadığım zaman hakikaten adamın içinden geçerim. Tamam. Gayet güzel. Şimdi ilk defa oynarken işte defansif bir şey, ne o? Set the wall var galiba, değil mi? İşte herkesi en arkaya çekiyorsun. Evet tabii. Bir şeyler yapıyorsun ikincide. Drop back. İşte ama abi biri de yaparken olmuyor. İlkinde veya işte çünkü bir şeyde kalıplaşmış olman gerekiyor. Ve karşı tarafta aynısında kalıplaştıysa ve onu çok iyi biliyorsa yeniliyorsun. Yenilme şansın var. Sen bu durumun nasıl üstesinden geliyorsun? Bu mental bir şey aslında. Benim kafa yapımda hep şey var. Ben en iyi oyunumu oynayayım, zaten adama kabul ettireceğim olarak düşünüyorum ben. Ve bunu düşündüğüm zaman da zaten 1-0 öne geçiyorum mental olarak. Yüksek seviyede mental güç çok önemli FIFA'da. Çünkü zaten çok kısıtlı bir şey var. Çok kısıtlı mekanikler var. O yüzden mental güç çok önemli. Bir de yaptığınız çok iyi şeyler olması lazım. 3-4 tane herkese yedirebildiğiniz şeyleri bulduğunuz zaman bunu zaten her rakibe yedirebiliyorsun. Ve bunu düşündüğün zaman da hani ilk maç olsun, 10. maç olsun, bunları hep yapabilirsen zaten yenebiliyorsun rakipleri. Peki.
Son bununla alakalı. Video yayını yapıyorsun. Herkes senin Hı hı. oyununu görüyor. Satranç gibi. Evet. Korkmuyor musun adamlar senin bütün bilgilerini, oynayış tarzını alıp sana karşı kullanacaklar diye? Şimdi mesela benim senin yaşında yakın. Bizde PES vardı eskiden. Evet. PES belliydi abi. Adama verirdim bir tane adamı. Koştur 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 koştur. Çizgiye in. Geriye pas at. Gol. Bitti. Belliydi yani adam çizgiye inerdi. Bir yere Evet. pas biliyorsun. Veya işte Biliyorum. böyle işte tuşları var. Şimdi ben seni 10 kere izlesem, 20 kere izlesem korkmuyor musun? Yani adam her şeyi çözecek diye. Ya eskiden evet hiç YouTube yayını yapmıyorken, Twitch yayını yapmıyorken daha şeydim böyle kapalıydım ve daha kolay yenebiliyordum ilk oynadığım rakipleri. Eskiye göre tabii düşüş var ama onu bir şekilde törpüleyebiliyorsun. Bence paylaşmak çok güzel. Yani yayın yapmak, YouTube'da bir şeyler paylaşmak çok güzel. O yüzden ben çok dert etmiyorum. Bunun üzerine çalışıyorum zaman zaman. Farklı şeyleri mesela göstermeye çalışıyorum kendime. O şekilde iniyorum ama çok kapalı bir adam evet çok daha iyi oynuyor yani. Değil Evet. Yayın yapmayan ya da YouTube'da bir şey paylaşmayan. Peki girişimcilik konusunda şimdi bunun insanlara ne faydası olacak arkadaş? Tamam şu an babana yardımcı oldun, ailene yardımcı oldun, kendine yardımcı oldun. Bunun aldığın şeyi bir yere vermen gerektiğini ben her zaman söylüyorum. Aldın. Bunun bize evet e-spor işte tamam uluslararası oldu. Türkiye'yi temsil ettin. Harika, tamam. Ama bunun hani toplumsal olarak bir şey olmasını, bir şey evolve olmasını düşünüyor musun? Yani nereye gider bu senin kafanda? Yani alıp çok zengin olup aramızdan ayrılmayacaksın bu konuda. Yani Yok. devam edeceksin. Değil mi? Yok Var mı devam öyle bir edeceğim. şey? Yok devam edeceğim. Onda sıkıntı Parayı yok. vurdum Edin Bey ben gidiyorum falan. Olmaz herhalde. Yok olmaz. Şöyle söyleyeyim ben hep kendimi bir ilham kaynağı olarak görüyorum. O yüzden gençlere mesela ben futbolcu olmak çok istemiştim zamanda. Mesela benim başarımını siz başarmışsınız. Ben de başaramadım rahat ol. Olsun yani sonuçta oynamışsınız. Çok oynamak istemiştim. Çok iyi futbolcu olmak istiyordum ama olamadım. Hep de bunu anlatırım. Sonra dedim ki e-spor oldu. Yani sonuçta işsiz kalmadım şu anda. Futbolcu olamadıysam başka bir şey oldu. Ve bu da ilham oluyor insanlara. Bir şey yapamadıkları zaman, futbolcu olamadıkları zaman dijital bir şekilde yeşil sahada yine oynayabiliyorsunuz. Irkçılık görüyor musun online oynadığın zaman Türk olduğun Evet için? oluyor. Evet. Paylaşmak ister misin bize bir tane? Var mı hakkında da bir şey? Yani mesela siz Türkler, yani tabii ki çok abesti değil. Yani mesela siz Türkler futboldan ne anlarsınız da olabilir. İnternetimize genelde sallıyorlar. Ama sallanıyor abi ya. Ya, Hani internetimize genelde bak sallıyorlar. bana bir kere denk geldi de yani hakikaten donmaktan adam yani. İnternetten İnternetimize- sallanıyor. Sana evet. sallamıyorlar o. Ticari o. Ticari küfürle Evet. giriyor. Bana bireysel olarak Türkleri çok bir şey söylemezler ya. O Peki korkuyor buna ne düşünüyor orada? Hani Türk geldi ya falan. Türklerin Oluyor oyun mu? tarzı farklı. Çok değişik oyun. Ben anlayamıyorum bazen mesela. Ben Türklere karşı hep kontrolsüz oynarım. Bam 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 direkt. Avrupalıya karşı çok farklı oynuyorum yani. Bir şeyleri düşünüyor adam bir şeyler yapıyor. Türkler tamamen benim tersimi düşünüyorlar. Ve Bizde çok kol zor abi. oluyor. Bizde kola göre oynuyoruz. Hiç şey yok mesela. Hiç korku yok bizde. Dümdüz duygularımızla oynuyoruz. Ama düşüşümüz de çok çabuk oluyor. Avrupalı mesela 2-0 olsa bile aynı şekilde oynamaya devam ediyor. Biz çok duygularımızla hareket ediyoruz. Mesela Türk bir oyuncunun yükselme seviyesi çok aşırı yüksek olabiliyor. Ama Avrupalı zaten belli bir stabilitede oynuyor. Şuraya kadar yükseliyor. Türk buraya kadar gelebiliyor ama buraya kadar düşebiliyor. O yüzden duygularda çok hareket ediyoruz. Hani ırkçılık değil bu kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Hayır, Duygularla her alakalı bir ülkenin şey. şeyi Evet, farklı. evet. Ben de Kanada'da oynadığım zaman mesela çok farklı. Mesela Kanada'da aynı söylediği şey çok enteresan. 8-0 maç yeniyorum. Hı hı. Adam oynuyor. Evet, oynuyorlar. Adam oynuyor. Oynuyor. Yani ve arkadaşlık isteği yolluyor sonra. Diyor ki senden öğrenebilirim diyor. Evet, çok farklı. Ben mesela. yapıyorum mesela benim işte yeni oldu. Bir Türk arkadaşımız geldi Türkiye'den Kanada'ya. Oynuyoruz. İşte 3-0 oldu. Kapat abi dedi. Yeniliyoruz 3-0. Dedim abi niye yani adam güzel oynuyor bir görelim bakalım. Evet. Ondan sonra adam bir şey yapıyor falan başka taktik şeyler denemeye başladı. Süper. Sonra bir sonraki zaman sen de yapacaksın falan. Bu biraz galiba hayatımıza yansıyor. Biz Evet. kısa sürede zengin Evet. olmak isteyen, kısa sürede başarıya kavuşmak isteyen insanlar olduğumuz Çok için. hızlı yaşadığımız için bir de günlük yaşantımız da çok hızlı olduğu için Süper. normal geliyor bana. Peki son olarak zaten bizim bölümümüz çok daha başka ama şimdi üniversitede izleyecek olan arkadaşlarımız için yurt dışında. Türkiye'de e-spor yapmanın neyi zor? Yine internete geleceğim ilk başta çünkü yani şöyle 30 maç yapıyorsun hafta sonu. Cuma, cumartesi, pazar açık sadece bu. Pazartesi günü kapanıyor. Yani 30 maçı 3 güne sığdırman lazım. Bazen internet kopuyor, bazen yavaşlıyor. Akşamları mesela çok yoğun olduğu için Türkiye'deki Kaç internet. bitti seninki şu anda? 1000 megabit benim ama 1000 hiçbir şey megabit. fark etmiyor. Hiçbir şey Çünkü fark etmiyor. Avrupa'dan ping aldığımız için uzaklıkla alakalı her türlü. Ve aradaki kablolar da çok kaliteli olmadığı için yine sıkıntı yaşıyoruz. En başta bu. Onun dışında tabii ki oyun ücretleri söylediğim gibi. Hı hı. Şu anda ben ekonomik özgürlüğü olmayan birisi olsam 600 lira oyun almam çok zor. Onu alacağım. Aylık üyelik alacağım PlayStation online oynamak için. Plus. PlayStation'ım olacak, internetim olacak. Bunların hepsi yük yani. Onun dışında işte oyuna da para harcamak gerekiyor, kadro kurmak gerekiyor. Hı. Ama FIFA'dan bağımsız diğer oyunlarda biraz daha kolay. Onlarda sadece bilgisayarın iyi olması lazım ve internetin iyi olması lazım. Çünkü diğer e-spor oyunların çoğu ücretsiz. FIFA'da ücret var sadece. Türkiye'de oynamak evet her türlü zor. Ben mesela kaç senedir 2016'dan beri
her cumartesi, pazar saat 4'te oynuyorum gece oyunu. Çünkü gündüz oynayamıyorum. Çok ağır oluyor. Kazanamıyorum yani. Kazanamadığım bir şeyde girmeme gerek yok. Her gün 4'te oynuyorum. 5'te oynuyorum sabah karşı. Ne diyorsun? Hep böyle ama yapacak bir şey yok yani. Ortama ayak uydurmamız gerekiyor. Bizim IT'cilerin neden işe uykusuz geldiklerini öğrenmiş olduk bizim yazılımcıların. Onlar da Maalesef öyle. Tamam, bunu değerlendirelim. Peki bunun bir çözümü var mı? Bu nasıl çözülür? Altyapı falan diye giriyorsak zaten yapamayız da hani bunun bir nasıl yapılabilir? Bunun bir çözüm yolu var mı? Bütün Türkiye bu şekilde mi Evet, işliyor? bütün Türkiye bu Gerçekten şekilde oynuyor. mi? Evet, evet. Bizim şu anda internetimiz, takım olarak kullandığımız internet sadece 16 kişide var Türkiye'de ve o internette zaten pingle alakalı olduğu için hızın hiçbir önemi yok. Yani bizim aldığımız ping sabit zaten. Frankfurt'tan aldığımız ya da işte Amsterdam'dan aldığımız ping değişmiyor. Bununla alakalı ben çok açıkçası bilgim yok. Teknik bilgi istiyor ama çünkü. yani. Ama çok fazla yatırım 5G, gerekiyor. 5G hikaye yani. Daha Yatırım oyun isteyen bir şey. oynayamıyoruz, FIFA oynayamıyoruz. Maalesef, 5G evet. yani. Neyse, hadi bakalım. Online oyunlar böyle. Son ben kendi sorularımı sordum. Dediğim gibi girişimci olarak hakikaten çok güzel bir şey. Yeteneğini bulmuşsun. İnsanlara Teşekkür idol olmuşsun. Bir de yeni nesil anne babaların aslında çok değişik bir yere gidiyoruz. Bakın hani ben hep şey diyorum. Küpeli uzun saçlı dedeler göreceğiz ileride. Yani her tarafı dövmeli adamlar Evet, olacak. Yani evet, bugünün kesinlikle. gençleri, yarının yaşlıları. Benim en büyük hayalim şeydi mesela. Hayalimde de öngörülerimden bir tanesi. Hani vardır belki. İşte giriyorsun bir sistemin içerisine. V gibi belki. Hani Witcher oynuyorsun. Evet. Takıyorsun gözlüğü. O da komple Witcher alanı oluyor ve sen kendini Witcher gibi hareket edebiliyorsun. Bu benim saçma sapan bir Olacak ama. olacak. Mesela ben bunu 10 yıl önce şey derdim. Ya acaba böyle bir şey olsa bir oda var. Giriyorsun, alıyorsun eline kılıcını, Witcher'sın. Yerinde yürüyorsun, Evet. hareket ve devam ediyorsun. Mesela çok korkuyorum bunları oynayamadan yaşlanacağım diye. Yaşlansam da oynayacağım Yok, büyük ihtimal. oynanır her. Böyle bir jenerasyon geliyor. Ya artıları eksileri göreceğiz nasıl olduğunu. Bayrağı almışsın, gidiyorsun. Türkiye'de öncülerinden bir tanesisin de bunun. Teşekkürler. Ben çok onur ve gurur duydum. Teşekkürler. Hemen hemen aynı yaşlarımızda kaç? 26'sın, ben evet. 32'yim. Çok da öyle bir fark yok. Biz Word 17 olarak da desteğimiz olacaksa çok mutlu oluruz. Ayrıca bu görüşmemize de vesile olan Çağrı Kızıl hocamıza da buradan çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aynı zamanda Love sponsorluğunda da güzel başarılara imza atıyor Emre. Güzel bir imece usulü aslında insanlar, bireyler ve tüzel kişiler birbirine yardım ediyor. Sen de çok güzel bir şey oldu ya, bu şey oldu aslında, sen dedi. Bize şey gösterdin. Başarılı bir insanın, ben hep söylerim bunu. İnsanlar başarılı kurum ve kuruluşların ve kişilerin etrafında doğal olarak birleşirler. Evet. Hani sen başarı gösterdiğin anda biz birleştik senin sayende. Umarım daha güzel yerlere geleceksin. Kill them all diyorum ya. Ne diyeyim sana? Go get them. Çok teşekkürler. Ben bize vakit ayırdığı için Emre'ye çok teşekkür ediyorum. Gerçekten daha konuşmak ve sormak istediğim o kadar çok konu var ki bir sonrakini bunu yaparız. Tabii ki. Sorularınız varsa gönderebilirsiniz. Biz Emre ile beraber uzun soluklu bir yolculuğa inşallah çıkacağız. Bunun ziyadesinde eklemek istediğim bir şey var mı? Ya ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Rahat konuşabileceğim bir ortam da oldu. Hiçbir kısıtlama olmadı. Onun için teşekkür ederim. Keyif aldım açıkçası. İnşallah daha uzun zamanda konuşuruz. Teşekkür ederim. Edit yapıncaya kadar bekle ama. Tamam. Teşekkür ederim. Esen kalın, bizle kalın. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.